ve Botterhan ve bir su çiçeği renginde gök, beyaz bir deniz kırlangıcı havayı dövüyor. Dövüp kalıyor. İlhan Berk'in dizelerinde yer verdiği binanın yüzünde güller açıyor. Yeni bir yüzyıl, yeni bir mimari, yeni moda. Padişahın özel terzisi olduğunu biliyoruz. İstanbul'un ileri gelenlerinin de modayı takip ettikleri bir alan haline gelmiş burası. Botter imzalı bir yelek görüyoruz. Atatürk için dikmiş. Buranın geçmiş kimliğini de göze alarak bir sanat ve tasarım merkezi olarak açmayı planlıyoruz. Yüzyıllara böldüğümüz zamanın 20. diliminde İstanbullular Tünel Meydanı'ndan az ötede İsveç elçiliğine komşu, dış cephesi ışın ışın yükselen, zarif güller ve yüksek dallarla bezeli yeni bir binayla tanıştılar. Yeni sanat denilen Art Nouveau üslubundaki bina, bu yeni mimarinin İstanbul'daki ilk temsilcisiydi. Art Nouveau bir sanat ama sanatla zanaatkarın bir arada çalıştığı bir moda. Art Nouveau akımı zaten yapısı gereği doğadan, çevreden esinlendiği motifleri, bitki motiflerini birleştirerek yapı içerisinde kullanıyor. Burada dış cephesinde özellikle çok ciddi Art Nouveau desenlerini görebileceğimiz bir yapı. Binaya ismini veren Osmanlı Sarayı'nın terzisi Jean Botter, 19. yüzyılın son çeyreğinde geldiği İstanbul'da Halic'in iki yakasını birbirine bağlayan köprülere, kent içi ulaşımındaki gelişmelere, şehrin çehresini değiştiren yeni apartmanlara ve Beyoğlu'nda ard arda açılan mağazalarla yeni bir tüketim anlayışına tanık oldu. Jean Botter, değişen şehrin yeni beğeni, ihtiyaç ve alışkanlıklarına Botter Apartmanı'nın girişinde açtığı İstanbul'un ilk moda eviyle karşılık verdi. Yeni moda binanın moda evinde İstanbul'un seçkinlerini ağırlayan Jean Botter, 2. Abdülhamid'in terzisi olarak biliniyordu. İlişkilerine baktığımız zaman Botter'le padişahın çok önemli, sanki doktoru gibi. Botter izin almadan ülkesine gidemiyor ve bir de tembih ediyor padişah, süreni geçirmeyeceksin diye. Bu ilişkiler bayağı dostluğa dönüşmüş tabii, öyle anlaşılıyor. Padişahın her sene Paris'ten sipariş ettiği kıyafetlerin tadilatını yapan Botter'in haklı şöhreti, saraydan gördüğü iltifat ve kibar müşterilerine 1200 franka diktiği elbiselerle tescillenmişti. Maalesef zamanında pek önemi kavranmamış veyahut ailesi de burada olmadığı için Botter imzalı elbise pek elimize geçmedi. 1913'te Botter imzalı bir yelek görüyoruz. Atatürk için dikmiş. Bugün Şişli'de belediyeye ait müzede bulunuyor. 1901'de yolu saraydan geçen bir başka Avrupalı, mimar Raimondo di Aronco tarafından tasarlanıp inşa edilen Botter Apartmanı'nın giriş katı moda evi, birinci katı atölye ve diğer katları da saray ve İstanbullu seçkinlerin yakından tanıdığı ailenin uzun yıllar konutu olarak kullanıldı. Hem inşa edilme sebebi bir moda evi sahibi, bir terzinin yaşayacağı ve atölyesinin bulunacağı bir yer olması ama aynı zamanda da bir mimar eliyle, bir tasarımcı eliyle inşa edilmiş bir yapı olması buranın en önemli özelliklerinden. Dolayısıyla aslında iki tasarımcı burada bir ürün ortaya çıkartmışlar. Botter evi yani Casa Botter, eğrisel çizgili merdivenler, Art Nouveau desenli merdiven korkuluğu, vitraylı pencereleri, daire kapıları, özgün aydınlatma detayları ve binanın girişindeki elbise askısı motifleriyle tarihe tanıklık etti.
Botter Apartmanı, Jean Botter'in ölümünün ardından aile üyelerinin Paris'e göç etmesiyle birçok kez el değiştirdi. Robalı, düz, uzun etekli, canlı renkli, çiçek motifleriyle zarif kıvrımlı elbiseler giyen hanımefendiler ve redingotlu beyefendiler de bir zamanların İstanbul'unda Recaizade Ekrem'in, Hüseyin Rahmi'nin, Halit Ziya'nın veya Sermet Muhtar Alus'un anlattığı hikaye ve anılarda kaldı. İstanbul'un ilk moda evi önce bir mağazaya dönüştü, ardından bir bankaya ve sonra Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri Birliği'ne ev sahipliği yaptı. Bir zamanlar yazar Ferit Edgün'ün iş yeri ve ikametgahıyla her katın ayrı bir ticari kuruluş tarafından kullanıldığı bir iş hanına dönüşen bina 2000'li yıllarda çökme tehlikesi sebebiyle terk edildi. Cephesinde yoğun bezemeler olduğu için artık tahribat artmaya başlamıştı ve dökülüyordu. Bir cephe konservasyonu yapmak istedik. O yüzden cephe konservasyonu çalışmalarıyla başladık izinlerimizi alarak. Zaten onaylı projeleri Profesör Doktor Afife Batur danışmanlığıyla hazırlanmış restorasyon projeleri de var bu binanın. Binanın eksikliklerinin olması oranın mülkiyet sahibinin sorumluluğunda. Biz burayı birlikte nasıl kurtarabiliriz? Kurtardıktan sonra da birlikte nasıl kullanabiliriz'e döndü diyalog. Ve sonrasında bir anlaşmaya vardık mülk sahibiyle, kendi ekibimizle restorasyonunu yapacağız ve sonrasında da bu yapıyı mülk sahibiyle birlikte ortak kullanacağız. Botter Apartmanı bugün kapsamlı bir restorasyon çalışmasıyla Casa Botter Sanat ve Tasarım Merkezi adı altında sergi salonu, dokümanter film arşivi, gösterim merkezi ile tasarım atölyesi ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sanatçıların geçici aktivitelerinin olacağı alanlar, atölyeler, sergi alanları, farklı etkinliklerle burayı beslemeyi planlıyoruz. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı bir sanat ve tasarım merkezi olarak restorasyon tamamlandığında hizmet vermeye başlayacak. Her sene Pera'da moda defileleri yapılıyor, moda haftası var. Şimdi yurt dışından bir sürü modacı geliyor. Böyle markalı bir bina varken biz bunu niye değerlendirmeyiz diye hep düşünürdüm. Şimdi duyunca o kadar hoşuma gitti ki tam yerine oturacak bir proje bu. Yeni bir mimariyle moda anlayışını, yeni bir yüzyılı, değişen çağın İstanbul'unu buluşturan Botter Apartmanı 122 yıllık öyküsüyle sizleri bekliyor. Buranın yapı sahiplerine bizimle işbirliği yaptığı için teşekkür ediyor. İstanbul'umuza Botter Apartmanı yeni fonksiyonuyla, yeni düzeniyle, bu güzelleşecek geleceğiyle hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.